Elimizdeki kaynaklara şöyle derinlemesine bir bakalım. Bizi önce bir nikah masasına, bir saniye sonra da tek bir silah sesinin kopardığı bir kaosa götürüyorlar. Ortada göğsünden vurulmuş bir adam var, Şerif. Ama asıl soru tetiği kim çekti değil bence. Asıl soru şu: neden neredeyse herkes gerçeği örtmek için kendini siper ediyor? Kaynaklar birbiriyle çelişen itiraflar, fedakarlıklar ve gizli ittifaklarla dolu. Bu analizdeki görevimiz bu düğümü çözmek. Yani kim kimi neden koruyor ve bu tek kurşun nasıl devasa bir satranç oyununu başlatıyor bunu anlamak. Burada büyüleyici olan şey, gerçeğin daha ilk saniyeden itibaren ne kadar kaygan bir zeminde olduğunu görmemiz aslında. Bir adam çıkıp ben yaptım diyor ama en başından savcı dahil kimse ona inanmıyor. Çünkü bu olay anlık bir öfke patlaması değil, nesillerdir süren bir kan davasının birikmiş bir nefretin patlama noktası. Herkesin bir sırrı var ve o sırrı korumak için oynadığı bir rol var. Şimdi bu karmaşık ilişkiler ağını ve aniden değişen stratejileri adım adım aydınlatacağız. Her şey o tek kurşunla başlıyor. Şerif vuruluyor, ortalık ana baba günü. Olay yerine gelen savcı Feride Cengiz'in karşısına da ilk çıkan kişi Hıdır. Kaynaklarda ifadesi çok net, çok kendinden emin. Ben vurdum. Hatta daha da ileri gidip silahın kendi ruhsatlı silahı olduğunu söylüyor, suçu tamamen üstleniyor. Yani normalde bir savcının işini kolaylaştıracak bir itiraf bu. Ama tam tersi oluyor. Aynen tam tersi, değil mi? Bu itiraf, savcının şüphelerini daha da artırıyor. Çünkü Hıdır'ın tavırları bir katilin değil de sanki bir piyonun tavırları gibi. Kaynaklar savcının gözlemlerine özellikle dikkat çekiyor. Hıdır'ın olaydan saniyeler önce birinden silahı adeta yalvararak almaya çalıştığını fark ediyor. Yani silah onun değil. Bu, bir suçlunun soğukkanlılığı değil, birini korumaya çalışan birinin paniği. Savcı anında anlıyor ki Hıdır, sahneye ilk sürülen kurban. Asıl hedefi ise Esme. Esme'nin Şerif'i vurduğunu ve Gezep diye birinin onu olay yerinden kaçırdığını düşünüyor. Bu da bizi daha ilk andan itibaren resmi soruşturmayla karakterlerin kurduğu o sessizlik paktı arasında bir gerilimin ortasına bırakıyor. Ve bu sessizlik paktı inanılmaz organize. Gerçekten öyle. Alınan ilk ifadeler sanki önceden ezberlenmiş gibi. Esme burada değildi. Kim ateş etti, kargaşada görmedik. Hatta nikah masasından kalkıp giden damat, Oruç bile, ki kendisi olayların merkezindeki ailelerden birinin oğlu, bir şey görmediğini söylüyor. Herkesin papağan gibi aynı şeyi tekrar etmesi, ortada korunması gereken sırrın ne kadar büyük olduğunun en net kanıtı. Bu durum aslında hepimizin bildiği o temel gerçeği gösteriyor. Kriz anlarında, hele de söz konusu aile ise, sadakat genellikle gerçeğe baskın çıkıyor. Kesinlikle. Peki bu büyük sır ne? Yani Hıdır yapmadıysa tetiği kim çekti? İşte burada kaynaklar, karakterler arasındaki fısıltılarda gerçeği ortaya seriyor. Adil tam Şerif'i vurmak üzereyken Esme araya giriyor, Hıdır'ın silahını kapıp tetiği kendisi çekiyor. Yani savcının şüphesi doğru, tetikçi Esme. Ama bu basit bir cinayet değil, bir fedakarlık eylemi. Evet, bu noktada bir durmak lazım. Esme, sevdiği adam Adil katil olmasın diye kocasını vuruyor. Bu, kendi özgürlüğünü ateşe atarak bir başkasını kurtarma eylemi. Aklım almıyor. Hı hı. Bu anlık bir karar mı yoksa birikmiş bir nefretin patlaması mı? Kaynaklar Esme'nin motivasyonuna dair ne söylüyor? Sadece Adil'i korumak için mi? Çünkü Şerif kaynaklarda Esme ve ailesi için adeta bir zalim, bir tiran olarak resmediliyor. Belki de bu hem sevdiği adamı korumak hem de kendi esaretinden kurtulmak için bulduğu tek çaresiz bir çıkış yoluydu. Çok yerinde bir nokta. Bu eylemin iki katmanı var. Birincil motivasyon, anlık bir refleks. Adil'in hayatını karartmasını engellemek. Ama altta yatan daha derin bir sebep var. O da Şerif'in zulmünden kurtulma arzusu. Yani Esme'nin tetiği çekmesi hem bir fedakarlık hem de bir isyan aslında. Ve bu fedakarlık zincirleme bir reaksiyon başlatıyor. Önce Adil suçu üstlenmeye çalışıyor, Hıdır ondan önce davranıyor, savcı bu oyunu bozunca plan değişiyor ve bu defa Esme'nin annesi Şükriye sahneye çıkıyor. Evet, Şükriye'nin itirafı. Bu olayın en sarsıcı anlarından biri.
kızını ve dolaylı olarak Adil'i korumak için hiç düşünmeden kendini ateşe atıyor. Kaynaklardaki ifadesi her şeyi özetliyor. Sevdiğim kadının annesi, mezardaki evladımın anneannesi. Başka kimi koruyacaktım ki? Bu bir ailenin kendi adalet sistemini kurup resmi makamları nasıl tamamen devre dışı bıraktığının inanılmaz bir örneği. Bu sadakat mi yoksa adaletin topyekün reddi mi? Ne dersin? Bence ikisi birden. Bu, kanunların bittiği yerde aile bağlarını başladığını gösteren trajik bir sadakat portresi. Ve tüm bu ölüm kalım mücadelesi sürerken hemen yanı başında başka bir cephede bu kan davasının yol açtığı başka bir trajedi yaşanıyor. Oruç ve Elen'in hikayesi. Evet. Nikah masasından kalkan damat Oruç. Sevcan'la evlenmek üzereyken her şeyi bırakıyor ve bunun sebebini Elen'e açıklıyor. Yanımda oturan sen değil, senin katilindi. Bu cümle bütün hikayenin yükünü taşıyor aslında. Oruç Elen'e aşık ama ailelerinin kanlı geçmişi, babalarının günahları aralarında bir duvar gibi duruyor. Onunla olamayacağını düşündüğü için başkasıyla evlenerek onu kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ama son anda yapamıyor. Aralarındaki dinamik tam bir imkansız aşk anlatısı. Kaynaklardaki diyalogları çok çarpıcı. Elen, Oruç'a, bana aşık olabileceğim adamdan nefret etmeyi öğrettin, diyor. Bu, nefretin bile aşkın bir yansıması olabildiğini gösteriyor. Oruç ise onu sadece uzaktan sevebileceğini, çünkü Elen'in tek hak ettiğinin bu kirli dünyadan uzakta sadece sevilmek olduğunu söylüyor. Onların hikayesi bu büyük aile çatışmasının kişisel düzeyde yarattığı enkazı özetleyen bir mikrokozmos. Geçmiş, şimdiki zamanı ve geleceği nasıl zehirliyor en net burada görüyoruz. Zehir demişken bir de terk edilen gelin Sevcan var. Nikah masasından kalkıldıktan kısa bir süre sonra bayılıyor ve zehirli mantar yediği şüphesiyle hastaneye kaldırılıyor. Hayatı pamuk ipliğine bağlı. Bu olay zaten yeterince karışık olan hikayeye bir de gizemli bir zehirlenme vakası ekliyor. Kaynaklar bunun bir kaza mı yoksa planlı bir eylem mi olduğuna dair bir ipucu veriyor mu? Kaynaklar bu konuda sessiz ki bu da olayı daha tekinsiz hale getiriyor. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Belki de herkesin yediği mantardan sadece o etkilendi, yani trajik bir kaza. Ya da belki de birisi bu kaosu fırsat bilerek Sevcan'ı denklemden çıkarmak istedi. Kim olduğu belli olmasa da bu olayın kendisi tematik olarak çok önemli. Bu zehirlenme, şiddetin ne kadar beklenmedik ve sinsi yollarla yayılabileceğini gösteriyor. Kurşunlar sadece hedefini vurmuyor, zehir masadaki herkese, en masum olana bile bulaşabilir. Bu, ana çatışmanın yarattığı ve kontrol edilemeyen bir yan etki. Yani bir yanda aşk, fedakarlık ve zehirle örülü bu kişisel dramlar yaşanırken, ana sahnedeki oyunun kuralları da tamamen değişmek üzere. Çünkü yoğun bakımdaki Şerif ölmüyor ve bu herkese yeni kartların dağıtılması demek. Aynen öyle. Şerif hastanede kendine geliyor ve Adil yarım bıraktığı işi tamamlamak, yani onu öldürmek için odasına giriyor. Tam o sırada hiç beklenmedik biri araya giriyor. Şerif'in öz yeğeni İso. İso amcasını Adil'in elinden kurtarıyor. Ama bu tamamen bir oyun. Kaynaklar Adil, Oruç ve İso'nun ortak düşmanları Şerif'i yok etmek için gizli bir ittifak kurduğunu açıkça gösteriyor. Bir dakika. Bu inanılmaz bir gelişme. Düne kadar birbirinin can düşmanı olan bu üç kişinin aynı masaya oturması, bu çok büyük bir strateji değişikliği. Ama Şerif gibi birini adaletle yenmeye çalışmak, onu doğrudan ortadan kaldırmaktan daha riskli değil mi? Yani sistemin boşluklarından yararlanıp eskisinden daha da güçlenerek geri dönme ihtimali yok mu? Bu ittifak ne kadar sağlam? İşte bu, karakterlerin olgunlaştığını gösteren kritik bir an. Artık fevri şiddet yerine soğukkanlı bir stratejiye yöneliyorlar. Kaynaklar bize burada intikamın bile evrim geçirebildiğini, ilkel dürtülerden akıl oyunlarına dönüştüğünü gösteriyor. Evet, riskli ama anlıyorlar ki şiddet sadece yeni bir şiddet döngüsü yaratıyor. Planları artık Şerif'i öldürmek değil, onun gücünü içeriden çökertmek. Iseo, amcasına sadıkmış gibi davranarak güvenini kazanıp yeni sağ kolu olacak. Amaçları, Şerif'in geçmişte işlediği bir cinayetin delili olan silahı bulmak, suçunu itiraf ettirip onu hapse yollamak. Onu sistemle yenmeye karar veriyorlar.
Yani anlık bir öfke patlamasıyla başlayan olay, uzun vadeli, hesaplanmış bir satranç oyununa dönüşüyor. Bu çok daha sofistike bir yaklaşım. Kesinlikle. Ve bu satranç oyununun ilk hamlesini Şerif de yapıyor. Savcıya ifade verirken hafızasını kaybettiğini, kimin ateş ettiğini zerre hatırlamadığını söylüyor. Bu bariz bir yalan ama bu yalanla kendine zaman kazandırıyor. Karşısındaki ittifakın farkında değil belki ama bir oyun kurulduğunu anlıyor ve kendi karşı oyununu kurmak için pusuya yatıyor. Artık herkes çok katmanlı bir aldatmaca oyunu oynuyor. Herkesin yüzünde bir maske var. Ve Şerif'in karşı hamlesi. Çok acımasız ve çok zekice oluyor. Tam İzo'nun güvenini kazandığını düşündüğü anda Şerif ondan sadakatini kanıtlaması için korkunç bir şey istiyor. Sadece bir emir değil, aynı zamanda en büyük düşmanı Adil'e en derin acıyı yaşatacak bir hamle bu. Adil'in kız kardeşi Fadime'yi kaçırmasını istiyor. Bu hamle dahiyane ve bir o kadar da şeytani. Şerif, İso'ya aynen şunu söylüyor. Kaynaklarda bu diyalog var. Adil'in canını en çok ne yakar? Kız kardeşi. Fadime'nin canını al, Adil'in yüreğine cehennem ateşini sal. İşte o zaman sana güvenirim. Bu emirle Şerif bir taşla iki kuş vuruyor. Hem İso'nun sadakatini test ediyor, onu geri dönülemez bir yola sokuyor, hem de kurulan ittifakın kalbine bir hançer saplıyor. Adil'in en zayıf noktasını korumak için her şeyi yapacağı kız kardeşine hedef alarak onların stratejisini onlara karşı kullanıyor. Ve kaynaklar bizi tam bu noktada bir uçurumun kenarında bırakıyor. Fadime ve İso ortadan kayboluyor, telefonları kapalı, Adil perişan halde. Daha ilk adımda kurulan o büyük stratejik ittifak, Şerif'in bu acımasız hamlesiyle tuzla buz olma tehlikesiyle karşı karşıya. İso, amcasının emrine uyup Fadime'ye zarar mı verecek, yoksa ittifaka sadık kalıp onu koruyacak mı? Her iki durumda da planları büyük darbe alıyor. Aynen öyle. Bu sadece bir güç gösterisi değil, bu ittifakın temelini sarsan, onları birbirine düşürme potansiyeli taşıyan bir karşı saldırı. Şerif, onlara siz akıl oyunları oynamak istiyorsanız en iyi oyuncu benim diyor resmen. Yani Şerif'in vurulmasıyla başlayan bu sürece baktığımızda tek bir şiddet eyleminin nasıl devasa bir sonuçlar ağına dönüştüğünü görüyoruz. Bir anne, Şükriye, kızını kurtarmak için işlemediği bir suçu üstlendi. Düşmanlar ortak bir hedef için bir araya gelip beklenmedik bir ittifak kurdu ama. Ama bu ittifak daha ilk adımda sabote edilme tehlikesiyle yüzleşti. Ve Fatime'nin kaçırılmasıyla her şey çok daha kişisel, çok daha tehlikeli bir hal aldı. Artık konu sadece güç ve intikam değil, masum bir insanın hayatı. Bu da sizi düşünmeye sevk edecek o kritik soruyu bırakıyor. İntikam döngüleriyle şekillenen bir dünyada, soğukkanlı stratejiler ve zekice ittifaklarla kalıcı bir barış sağlamak gerçekten mümkün müdür? Yoksa her şiddet eylemi ne kadar akıllıca planlanırsa planlansın, kaçınılmaz olarak bir sonrakini tetikleyerek herkesi aynı yıkıcı girdabın içine mi hapseder?